Bir insan neden kendi mutluluğunu bile bile sabote eder? Neden bazen neyin bizim için iyi olduğunu bildiğimiz halde tam tersini yaparız? Daha da tuhafı, neden insan özgür olduğunu kanıtlamak için kendi çıkarlarına bile karşı çıkabilir? Dostoyevski bu soruları 1864 yılında yayımladığı Yer Altından Notlar adlı eserinde son derece karanlık bir şekilde ele alır. Bu kitap sadece yalnız bir adamın itirafları değildir. Aynı zamanda insanın kendi zihniyle, kendi arzularıyla ve özgürlüğüyle yaptığı savaşın hikayesidir. Eser, 19. yüzyıl Rusyasında yükselen bazı düşüncelere karşı güçlü bir tepki olarak ortaya çıkar. Özellikle insan davranışının tamamen akılla açıklanabileceği, insanın kendi çıkarlarını hesaplayarak her zaman en doğru seçimi yapacağı ve sonunda kusursuz bir toplum kurulabileceği düşüncesine karşı çıkar. Dostoyevski'nin asıl itirazı ise çok daha derindedir. Ya insan her zaman mantıklı olmak istemiyorsa, ya insan içinde hesaplanamayan, çelişkili ve hatta kendi kendisine zarar vermesine de olan bir taraf varsa. Yer altından notlar tam olarak bu sorunun peşine düşer. Ve Dostoyevski'nin bizi uyardığı şey belki de şudur. İnsanı yalnızca akıl ve çıkar üzerinden açıklamaya çalıştığınız anda, insanın en tehlikeli özelliğini gözden kaçırırsınız. Onun özgür olma isteğini. Şimdi bu düşüncelerin merkezindeki kişiye geçelim. Yeraltı adamı. İsmi bile bize bir şey söylemektedir. Çünkü o toplumun içinde yaşayan ama aynı zamanda toplumdan tamamen kopmuş bir adamdır. Kendisini yaklaşık 40 yaşında emekli bir devlet memuru olarak tanırız. İnsanlardan uzaklaşmış, kendi içine kapanmış ve neredeyse gerçek dünyaya bağını koparmış durumdadır. Onun yer altında yaşayan, toplumdan derin biçimde yabancılaşmış ve kendi düşüncelerinin içinde hapsolmuş bir karakter olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Ve kitap daha ilk cümlelerinden itibaren bizi onun zihninin içine atar. Kendisini hasta olarak tanımlar. Sonra kindar ve de çirkin olduğunu söyler. Hatta karaciğerinin hasta olduğunu ileri sürer. Fakat hemen ardından doktora gitmek istemediğini söyler. Neden? İnat yüzünden. Yani kendi sağlığı için yararlı olan şeyi bile sırf istemediği için reddeder. İşte burada Dostoyevski'nin asıl meselesini görmeye başlarız. Yeraltı adamı sürekli kendisiyle çelişmektedir. Bir şey söyler, sonra söylediğini geri alır. Kendisini tanımlamaya çalışır, ardından kendi tanımını bozar. Sanki karşımızda tek ve tutarlı bir kişilik değil, birbiriyle savaşan onlarca farklı düşüncenin aynı bedende sıkışıp kaldığı bir insan vardır. Bu yüzden yeraltı adamını anlamanın anahtarı şudur. O, kendisini tanımakta zorlanan bir insandır. Fakat daha da kötüsü bunun farkındadır. Çok düşünür, her şeyi analiz eder, her davranışın arkasındaki nedeni sorgular. Bir insanın ona bakışını bile saatlerce düşünüp tekrar tekrar değerlendirebilir. Ve sonunda düşünmek onun için bir güç olmaktan çıkar, bir hastalığa dönüşür. Çünkü normalde insan bir şey ister ve harekete geçer. Yeraltı adamı ise bir şey ister, sonra neden istediğini düşünür, sonra istediği şeyin gerçekten kendi isteği olup olmadığını düşünür, sonra başka bir ihtimali düşünür, sonra bunun da altında başka bir neden arar ve nihayetinde hiçbir şey yapamaz. İşte onun yeraltı dediği yer yalnızca fiziksel bir mekan değildir. Asıl yeraltı onun zihnidir. İnsanlardan uzaklaşmış olabilir ama asıl hapishanesi kendi düşünceleridir. Bu yüzden yeraltı adamı yalnızca kötü ya da mutsuz bir karakter değildir. O, aşırı bilinçli olmanın insanı nasıl felç edebileceğini gösteren bir karakterdir. Ve Dostoyevski burada oldukça rahatsız edici bir soru sorar. Kendimizi fazla tanımaya çalışmak, sonunda kendimizi yaşamaktan alıkoyabilir mi? Çünkü bazen hayatı yaşamak için düşünmeden hareket etmek gerekir. Yeraltı adamı ise tam tersini yapar. O kadar çok düşünür ki sonunda yaşamaktan vazgeçer. Buraya kadar yeraltı adamının neden yer altına çekildiğini gördük. Ama şimdi Dostoyevski'nin asıl anlatmak istediği yere geliyoruz. Çünkü insanı ilginç yapan şey sadece akıllı olması değildir.
Belki de insanın en tuhaf özelliği kendi çıkarlarına karşı hareket edebilmesidir. Düşünün, size mutluluğa giden yolu kusursuz bir şekilde gösteren bir sistem sunulsa, nasıl yaşayacağınız hesaplanmış olsa, ne yaparsanız daha fazla para kazanacağınız, daha sağlıklı olacağınız, daha huzurlu olacağınız bilinse ve bütün bunların sonunda size garantili bir mutluluk vaat edilse, bunu istemez miydiniz? Yeraltı adamına göre mesele tam da burada başlar. Çünkü insan her zaman kendisi için en avantajlı olan şeyi seçmez. Bazen neyin iyi olduğunu bilir ama gidip tam tersini yapar. Bazen huzur ister ama kavga çıkarır. Bazen sevilmek ister ama kendisini insanların gözünden düşürecek şekilde davranır. Bazen hayatın düzene girmesini ister ama kendi elleriyle o düzeni bozar. Peki neden? Çünkü yalnızca fayda ile başlayan bir insan, yeraltı adamına göre artık tam anlamıyla özgür değildir. Eğer bütün arzularımız önceden hesaplanabiliyorsa, davranışlarımız da önceden tahmin edilebiliyorsa, o zaman insan özgürlüğü nerede kalır? İşte burada Dostoyevski'nin düşüncesi ortaya çıkar. İnsan bazen mantıksız davranır, çünkü mantıksız davranabilme hakkını korumak ister. İnsan kendi çıkarlarını bile bile ikinci plana atabilir. Hatta kendisine zarar verecek bir şeyi sırf kendi seçimi olduğunu göstermek için tercih edebilir. Bu oldukça rahatsız edici bir düşüncedir. Çünkü bizi yalnızca mutluluğu arayan canlılar olarak görmemize izin vermez. Belki insan aynı zamanda özgürlüğünü mutluluğundan daha değerli gören bir varlıktır. Yeraltı adamının mantığı kabaca şöyledir. Bana her şeyi hesaplayıp en doğru seçeneği gösteriyorsanız, ben sırf sizin hesabınızı bozmak için yanlış olanı seçebilirim. Neden? Çünkü yalnızca o zaman kendisinin özgür olduğunu hissedebilecektir. Diyelim ki insanın bütün davranışları bilim tarafından tamamen açıklanabildi. Hangi durumda ne isteyeceği, neyi seçmek zorunda kalacağı, hangi koşullarda nasıl davranacağı önceden bilinebiliyor. Yeraltı adamının buna cevabı korkutucudur. Belki sırf hesaplanamaz olduğunu kanıtlamak için kendisine zarar verebilir. Bu uzaktan bakınca saçma gelebilir. Fakat mutluluk tek amaç değildir. Bunu ben seçtim diyebilmek, yani özgürlük de bir ihtiyaçtır. Şimdi yer altından notların en meşhur fikirlerinden birine geliyoruz. 2 artı 2 eşittir 5. Elbette Dostoyevski matematiğin yanlış olduğunu söylemiyor. Mesele matematik değil. Mesele insanın karşısına kesin ve kaçınılmaz bir gerçek konulduğunda ona nasıl tepki verdiğidir. 2 kere 2 4 eder. Bunun aksini söylemenin hiçbir mantıklı nedeni yoktur. Peki ya insan sırf zorunlu olduğu için bunu kabul etmek istemezse? İşte yeraltı adamı burada baş kaldırır. Çünkü 2 kere 2 4 eder ifadesi yalnızca matematiksel bir gerçek değildir. Onun gözünde bu daha büyük bir şeyin sembolüdür. Kaçınılmazlık, doğa kanunları, nedensellik, hesaplanabilirlik ve sonunda özgür iradenin sınırları. Bazı gerçekler önümüzde aşılması mümkün olmayan bir taş duvar gibi durur. Normal insan ne yapar? Duvara çarpar. Duvarı görür, buradan geçemem der ve geri döner. Yeraltı adamı ise farklıdır. Duvara bakar ve ne kadar anlamsız olduğunu bilmesine rağmen başını duvara vurmaya devam eder. Çünkü onun için mesele duvarı yıkmak değildir. Mesele duvara boyun eğmeyi reddetmektir. İşte 2 artı 2 eşittir 5 burada anlam kazanır. İnsan bazen gerçeği değiştiremez ama gerçeğe karşı çıkma isteğini koruyabilir. Ve bu düşünce bizi çok daha karanlık bir yere götürür. İnsan, özgür olduğunu göstermek için yalnızca mantıksız bir şey söylemekte kalmayabilir. Kendisine zarar verebilir, kendi çıkarlarını yok edebilir. Bunu makineden farklı olduğu, duyguları ve isteklerin olduğunu söyleyebilmek için yapar. Dostoyevski'nin korktuğu şey aslında kaosun kendisi değildir. Onun asıl korkusu, insanı fazla kusursuz bir düzene sokma çabasıdır. Çünkü kusursuz bir düzende her şey belirlenmiştir.
ne yiyeceğin, nasıl yaşayacağın, ne isteyeceğin. Oysa her şey belirlenmişse geriye ne kalır? Yeraltı adamının cevabı, insanlığımızın kendisi bile tehlikeye girebilir. Çünkü insan sadece doğru seçimlerden oluşmaz. Bazen hatalarından, bazen saçmalıklarından, bazen kendi kendini sabote etmesinden oluşur. Ve belki de Dostoyevski'nin en rahatsız edici uyarısı tam olarak budur. Bizi mutsuz eden seçimler bile bazen bize ait oldukları için değerlidir. Yeraltı adamının en büyük düşmanı başka insanlar değildir. Kendi zihnidir. Çünkü o yaptığı her şeyi düşünmekte kalmaz, yapmadığı şeyleri de düşünür. Birisi ona kötü bir şey söylediğinde normal bir insan kızar ve hayatına devam eder. Yeraltı adamı ise o konuşmayı eve kadar götürür. Sonra tekrar düşünür. Acaba bunu neden söyledi? Ben ne demeliydim? Ve birkaç saat sonra gerçekte hiç yaşanmamış onlarca ihtimal onun zihninde yaşanmaya başlar. İşte Dostoyevski burada çok önemli bir ayrım yapar. Bir tarafta eylem insanı vardır, diğer tarafta ise düşünen insan. Eylem insanı düşünür ve hareket eder. Yanlış yaparsa sonuçlarına katlanır. Yeraltı adamı ise hareket etmeden önce o kadar çok düşünür ki sonunda hareket edecek o gücü kalmaz. Bazen insanın en büyük sorunu ne yapacağını bilmemesi değildir. Çok fazla seçenek görmesidir. Bir karar verecektir ama önce bütün ihtimalleri hesaplamak ister. Sonra o sonuçların başka sonuçlarını düşünür. Ve sonunda karar vermek yerine yalnızca düşünür. O hayatı yaşamaktan çok hayatını analiz eder. Hatta bir noktada kendisini tanımlarken hiçbir şey olamadığını söyler. Ne gerçekten kötü biridir, ne gerçekten iyi biri. Ne kahramandır, ne de sıradan bir adam. Sanki kendi kişiliğini bile tamamlayamamıştır. Ve bunun çok ağır bir sonucu vardır. İnsan kendisini sürekli gözlemlediğinde yaşamaya dışarıdan bakmaya başlayabilir. Kendi davranışların içinde olmak yerine kendi davranışını izlemeye başlar. Konuşurken kendisini dinler. Yürürken kendisini izler. Böylece hayat doğrudan yaşanan bir şey olmaktan çıkar. Bir tür sahneye dönüşür. Ve insan hem oyuncu hem seyirci olur. İşte yeraltı biraz da budur. Dostoyevski'nin burada verdiği mesaj son derece serttir. Bilinç bir güçtür. Ama ölçüsüz bilinç kendi içinde bir hapishaneye dönüşebilir. Düşünürsünüz, fark edersiniz, kendinizi analiz edersiniz, analiz ettiğinizi fark eder, onu da analiz edersiniz. Ve sonunda hiçbir yere gidemezsiniz. İşte aşırı düşünmenin trajedisi budur. İnsan hata yapmaktan korkarken hayatı kaçırabilir. Burada yeraltı adamının karakterindeki en rahatsız edici özelliklerden biri ortaya çıkar. O yalnızca mutsuz değildir. Bazen mutsuzluğundan zevk alır. İlk bakışta bu saçma geliyor değil mi? Hepimiz mutlu olmak istemiyor muyuz? O halde neden insan kendi acısına tutunsun? Dostoyevski'nin cevabı yer altından notların en karanlık fikirlerinden biridir. Çünkü acı bile olsa eğer onu kendimiz seçiyorsak hala bizimdir. Yeraltı adamı zaman zaman kendi kendisine eziyet eder. Geçmişte yaptığı yanlışları tekrar tekrar hatırlar. Kendisini aşağılar. Ve garip bir şekilde bütün bu işkenceden bir tür haz çıkarır ve acısını sahiplenir. Çünkü onu başka birinin verdiği bir ceza olarak görmek yerine kendi dünyasının bir parçası haline getirmiştir. İnsan bazen değişmekten çok kendi acısına alışmayı tercih eder. Çünkü değişmek belirsizlik getirir. Acı ise tanıdıktır. İnsan kendi mutsuzluğunu yıllarca taşıyabilir. Hatta bir süre sonra kendisini mutsuz eden şeylerden vazgeçerse kim olduğunu bilemeyecekmiş gibi hissedebilir. Kendisine zarar veren düşünceleri bırakırsa geriye ne kalacaktır? Kendisi kim olacaktır? Burada Dostoyevski insan psikolojisinin çok tuhaf bir yönünü gösterir. İnsan bazen iyileşmekten korkabilir.
Çünkü iyileşmek yalnızca acının sona ermesi değildir. Aynı zamanda eski kimliğinin sona ermesidir. Yeraltı adamının kendisini sürekli aşağılamasında da bunu görürüz. Kendisini küçümser ama aynı anda zihinsel olarak diğer insanlardan üstün olduğuna inanır. Onların ilgisine ihtiyaç duyduğunu fark edince bu kez kendisinden nefret eder. Ortaya korkunç bir döngü çıkar. Kibir, aşağılanma, öfke, utanç, kendinden nefret ve yeniden kibir. Bu bizi çok modern bir soruya getiriyor. İnsan gerçekten acıdan mı kaçıyor yoksa bazen acının içinde kendini mi buluyor? Yeraltı adamının dünyasında cevap oldukça karanlık. Bazen insan mutluluktan çok kendi çelişkilerine bağlanır. Çünkü mutluluk sessizdir ama acı sürekli konuşur. Dostoyevski'nin asıl saldırdığı fikirlerden biri şu: İnsan tamamen kendi çıkarlarına göre hareket eden rasyonel bir varlık mıdır? Böyle düşünürsek, insan davranışını bir çeşit matematik problemine çevirebiliriz. Bir insanın ne istediğini, onun için neyin faydalı olduğunu bilirsek, mantıken en avantajlı seçeneği tercih etmesi gerekir. Ama Dostoyevski tam tersini savunuyor. İnsan bazen kendi çıkarlarını çok iyi bildiği halde ona karşı çıkabilir. Neden mi? Çünkü insan yalnızca fayda istemez. Aynı zamanda istediğini, kendisinin seçtiğini hissetmek ister. Bunu günlük hayattan düşünelim. Bir insan sigarayı bırakmak isteyebilir. Doktor ona bırakmasını söylemiştir. Kendisi de bunun doğru olduğunu kabul eder. Ama yine de içmeye devam eder. Burada mantıksızlığın yanında başka bir fısıltı daha vardır. Ben istediğimi yaparım. Bir insan sırf kendisine bunu yapman senin yararına denildiği için o şeyi yapmak istemeyebilir. Yeraltı adamına göre insanlar kendileri için hazırlanmış kusursuz bir mutluluk sistemine bile baş kaldırabilirler. Çünkü eğer bütün hayat önceden düzenlenmişse insan gerçekten özgür müdür? İnsan her zaman mutluluğu seçmez. Bazen özgürlüğü seçer. Bazen inat eder. Bazen kaosu, bazen de kendisini mahveden yolu seçer. Ve bütün bunları kendi iradesinin hala kendisine ait olduğunu göstermek için yapabilir. Bu fikir bizi doğrudan yer altından notlardaki en büyük sembollerden birine götürüyor. Kristal Saray. Kristal Saray, kusursuz bir dünyanın sembolüdür. Her şey düzenli, her şey güvenli, kimse aç değil, kimse savaşmıyor, her şey bilim ve akıl tarafından hesaplanmış. Toplum sonunda kusursuz bir düzen içinde yaşıyor. Kulağa güzel geliyor, değil mi? İşte Dostoyevski tam da burada rahatsız edici bir soru soruyor. Peki insan böyle bir dünyada gerçekten insan olarak kalabilir mi? Kusursuz bir sistem insanın bütün davranışlarını hesaplayabiliyorsa insan ne zaman özgür olacaktır? İnsan bir makine değildir. Bir düğmeye bastığınızda her zaman aynı tepki vermesi gereken mekanik bir nesne değildir. İnsan bazen bile bile yanlış yapar, bazen sebepsiz yere karar değişir, bazen kendisine zarar verir ve bütün bunları aynı zamanda insan özgür iradesinin işaretidir. Eğer bütün toplumsal problemler bilimsel yöntemlerle çözülebilirse, sonunda insanın önünde seçim yapabileceği hiçbir gerçek sorun kalmayabilir. Ve işte tam o anda yeraltı adamı bize hayır der. Çünkü insan bazen düzeni bozmak ister. Sırf düzen olduğu için. Bazen kuralları çiğnemek ister, sırf kural olduğu için. Bu yüzden yeraltı adamı Kristal Sarayı reddeder. Çünkü o kusursuz yapının içine girerse artık duvara yumruk atamayacaktır. Kendi iradesini kanıtlayacak hiçbir alan kalmayacaktır. Bize sınırsız mutluluk teklif edilebilir. Ama bunun karşılığında özgürlüğümüzü vermemiz gerekiyorsa, yeraltı adamın cevabı her zaman hayırdır. Modern dünyada gerçekten daha özgür müyüz? Yoksa hayatımızdaki seçenekler arttıkça bize ne istememiz gerektiği de daha fazla mı söyleniyor? Ne giyeceğimiz, ne izleyeceğimiz, nasıl başarılı ve mutlu olacağımız sürekli bize dikte ediliyor. Belki de insan en derin ihtiyacı mutlu olmak değil, bu benim seçimim diyebilmektir. Bütün bunlar 1864 yılında yazıldı.
Peki neden bugün hala bu adamı anlamakta zorlanmıyoruz? Çünkü teknolojimiz, şehirlerimiz değişti ama insanın kendi zihniyle kurduğu ilişki o kadar da değişmedi. Hala kendimizi başkalarıyla kıyaslıyoruz. Hala geçmişte yaptığımız bir konuşmayı defalarca düşünüyoruz. Ve belki de en önemlisi, hala kendi hayatımızı yaşamadan önce onu zihnimizde yaşamaya çalışıyoruz. Yeraltı adamının asıl problemi, gerçek hayatın yerine zihninde kurduğu hayatı koymasıdır. Bazen bir insanla konuşmadan önce konuşmanın tamamını kafamızda prova ederiz. Sonra konuşma beklediğimiz gibi gitmez. Bu kez onu tekrar tekrar analiz ederiz. Gerçek hayat birkaç dakika sürerken zihnimizde o konuşmayı günlerce yaşamaya devam ederiz. O gerçekleşmiş olaylardan çok gerçekleşmemiş ihtimallerin içinde yaşar. Çok düşünürsünüz, her ihtimali görürsünüz ama tam da bu yüzden hiçbir şeye başlayamazsınız. Bir süre sonra insan hayatı yaşamak yerine hayatın analizini yapar. Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolay ama bilgi arttıkça huzurun da artacağı garanti değil. Ne kadar çok ihtimal varsa karar vermek o kadar zorlaşır. Kendini anlamaya çalışmak iyidir. Ama kendini sürekli analiz etmek bir noktadan sonra yaşamaktan kaçmanın bir biçimi haline gelebilir. Yeraltı adamı hayatı anlamak istiyor ama hayatı yaşayamıyor. Ve artık bütün bu düşüncelerin sonunda tek bir soru kalıyor. Biz yeraltı adamından farklı mıyız? Belki daha sosyal, daha mutlu veya daha başarılıyız. Ama hepimizin içinde zaman zaman aynı yer altına çekilen bir taraf olabilir. İnsanlardan uzaklaşmak, kendi hatalarını tekrar tekrar düşünmek, kendi mutluluğunu sabote etmek. Dostoyevski'nin büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Bizi kusursuz bir insan göstermiyor. Tam tersine kibirli, kırgın, çelişkili, kindar ve çoğu zaman kendi kendisinin düşmanı olan birini gösteriyor. Ama tam da bu yüzden gerçek. Yeraltı adamı, insanın kendi içinde saklamak istemediği taraflarının aynısıdır. İnsan kusurludur. Her zaman mantıklı olmayacağız. Bazen kendi mutluluğumuz önüne egomuzu koyacağız. Ama bütün bunların farkına vardığımızda bir seçim ortaya çıkıyor. Yer altında kalmak mı, yoksa yukarı çıkmak mı? Yeraltı adamının en büyük trajedisi yalnızca karanlıkta yaşaması değildir. Karanlığın farkında olmasıdır. Kendisini tanır, hatalarını bilir ama yine de değişemez. Dostoyevski'nin asıl uyarısı tam da burada saklı. Kendini tanımak, kendini değiştirmekle aynı şey değildir. Ne kadar akıllı olursanız olun, kendi hayatınızın dışından bir gözlemci olarak yaşarsanız, sonunda yalnızca kendi hayatınızı seyretmiş olursunuz. En büyük tehlike hayatı yanlış yaşamak değil, hayatı hiç yaşamamaktır. Kendi düşüncelerimizin içinde sonsuza kadar dönüp durabilir, geçmişi tekrar tekrar yaşayabiliriz. Ya da bir noktada düşünmeyi bırakıp yaşamaya başlayabiliriz. Hata yapma riskini kabul edip her şeyin mükemmel olmasını beklemeden bir adım atabiliriz. Çünkü belki özgürlük bütün soruların cevaplarını bulmak değildir. Belki özgürlük cevapları tam olarak bilmeden hareket edebilmektir. Dostoyevski bize karanlık bir ayna tutuyor. O aynaya baktığımızda gördüğümüz kişi her zaman hoşumuza gitmeyebilir. Ama önemli olan aynada kusursuz bir insan görmek değil, o aynaya bakıp hala değişebileceğimizi fark etmektir. Çünkü insanın en büyük trajedisi yer altına düşmek değil, orada yaşamaya karar vermektir.